Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunya nasıl hızlı bir şekilde çiçek açar, nasıl sardunyalarımızı coşturabiliriz, bununla ilgili çok önemli püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle uzun süredir sardunyalarınız çiçek açmıyorsa bu video umarım işinize çok yarayacaktır. Daha önce sizlerle bu sardunyalarımı paylaşmıştım. Ve o videoda sardunyaların hızlı bir şekilde çiçek açması için budama yapmanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Bakın sizlerle beraber budama yapmıştık ve şu anda görüyorsunuz sardunyalarım bol bol çiçek açtılar ve bir sürü de tomurcukları var ve rengarenk şu anda sardunyalarım mevcut. Yani sardunyanızın eğer bol bol çiçek açmasını istiyorsanız sizlere kesinlikle tavsiyem budama işlemini mutlaka yapın. Özellikle budama işleminde kalın olan, eski olan yaprakları, çok büyük olan yaprakları koparabilirsiniz. Kesinlikle sardunyanın yapraklarını koparırken tereddüt etmenize gerek yoktur. Bakın ben sizlerle çok hızlı bir şekilde birçok yaprağını koparmıştım. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde sardunya zaten tekrardan tomurcuk veriyor ve çiçeğe dönüyor. O yüzden sizlere de tavsiyem birinci kural olarak mutlaka sardunyanıza düzenli olarak budama işlemini yapın. Çünkü budama işlemini yapmazsanız daha çok sardunyanın gücünü yapraklara vereceği için çiçek açmayacaktır ve yeni tomurcuk vermeyecektir. Bakın hatırlarsanız bu çiçeğimi de yine sizlerle beraber o zaman çoğaltmıştık çelikten ve bakın daha küçücük olmasına rağmen çok güzel bir tomurcuk açtı. Bu da gerçekten yapılan işlemin ne kadar doğru ve önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle yapacağınız sıvı bitki besinleri sardunyalarda çok önemli. Daha önceki videomda sizlere yumurta kabuğuyla sardunyaları nasıl çiçek açtırabiliriz bundan bahsetmiştim. Bunu da yine hatırlarsanız yine çoğaltmıştık. Bakın yaprak sayısı da arttı. Bugün ise sizlere sardunyanın bol bol çiçek açması için yine çok önemli bir sıvı bitki besininden bahsedeceğim. Bugünkü sıvı bitki besinimizi muz kabuğu ile yapacağız. Muz kabuğu özellikle bitki ve çiçeklerde çok ama çok faydalıdır. Çünkü muz kabuğunda yoğun miktarda potasyum olduğu için bu da bitkilerin gelişimini çok hızlı bir şekilde etki ediyor. Özellikle muz kabuğu gübresi uygulanan bitkileri eğer evinizde çiçeklerinizde ya da bitkilerinizde kullanıyorsanız çiçeklerinizin gerçekten çok hızlı ve sağlam bir şekilde geliştiğini, canlandığını ve daha uzun ömürlü olduğunu sizler de fark edeceksinizdir. Özellikle bu tarz bitkilerde çiçek açmasında çok ama çok faydalı oluyor. O yüzden sizleri de mutlaka tavsiye ederim. Şimdi nasıl hazırlayacağımıza geçelim. Bakın elimde gördüğünüz gibi 2 adet muz kabuğu var. Sizler de evde tüketmiş olduğunuz muzların kabuklarını atmayın ve bir köşede mutlaka biriktirin. Çünkü bunu hem evdeki salon çiçeklerinizde hem de bahçede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve yine böyle bir şişe gerekli. Bu muz kabuklarımızı böyle bir şişenin içerisine koyuyorum ben. Ve hepsini koyduktan sonra üzerine aldığı kadar su ekleyeceğim. Ve bunu en fazla bir gece bekleteceğim. Sizlere de tavsiyem bu tarz sıvı bitki gübrelerini yaparken kesinlikle çok fazla bekletmeyin. Çünkü çok fazla beklettiğimiz zaman bitkilere fayda sağlamasının yanında daha çok sineklenme ve böceklenmesine sebep oluyor. O yüzden sizler de en fazla bir gece bekletin. Zaten bir gece bekleyen suya yeteri kadar potasyum geçmiş olacaktır. Bakın bu şekilde kapağını sıkıca ben kapatıyorum ve bunu mutfağınızda serin bir yerde bu saklayabilirsiniz. Bir gece beklettikten sonra tekrardan bunun kapağını açıp bitkilerinizi sulayabilirsiniz. Tabii şu anda vaktimiz olmadığı için ben bir gece öncesinden zaten sizler için bakın hazırlamıştım. Bunu bir gece beklettim ve şimdi bu muz kabuğu suyunu süzüp bütün sardunyalarıma vereceğim ve ben bunu genelde sık aralıklarla kullanıyorum. Muz kabuğu gübresini eğer bu şekilde bir gece bekletecekseniz 15 günde bir verebilirsiniz. 15 günde bir verdikten sonra gerçekten sardunyalarınız ya da diğer çiçeklerinizin çok hızlı bir şekilde çiçeklendiğini göreceksiniz. Evet bakın sardunyalarımı görüyorsunuz. Çok güzel büyüdüler. Çok hızlı bir şekilde. Yani çok fazla gerçekten şu görmüş olduğunuz sardunyanın üzerinde şu anda bir sürü tomurcuğu var. Bu şekilde bakın yarım bardak kadar sardunyalarınıza verebilirsiniz. Özellikle altında bir kap olur. Sardunyaları o kabın içerisine bekletip altta biriken suyun da iyice toprağın çekmesine yardımcı olabilirsiniz. Daha fazla vermenize gerek yoktur. Zaten sıvı bitki besinleri ilaç gibi olduğunu düşünürsek yani yeteri miktarda vermemiz yeterlidir. Evet bu sardunyamı da görüyorsunuz çok güzel. Yani rengini gerçekten ben hayran kaldım. Yine aynı şekilde bakın bu pembe sardunyalarım da yine çok güzel. Evet şu anda çekim yaparken gerçekten çok fazla rüzgar var ve biraz zorlanıyorum çekim yaparken. Biraz önce sardunyalarım düştüler. Allah'tan kırılmadılar. Bu şekilde sardunyalarımı suluyorum. Bu sardunyaları sularken özellikle size bir püf noktadan daha da bahsetmek istiyorum. Sardunyalarınızı kesinlikle çok ışık alan,
güneş alan bir yere koymanız gerekiyor. Çünkü sardunyalar güneşi çok ama çok fazla severler. Eğer gölge bir yere koyarsanız sardunyalarınız kesinlikle çiçeklenmez ve büyümezler. Sadece yaprakları büyür. Bizler sardunyanın yapraklarının büyümesinden ziyade bol bol tomurcuk ve çiçek vermesini istediğimiz için bol bol güneş alması gerekiyor. Yazın ama dışarıda sardunyalarınızı çok yakıcı güneşin altına koyarsanız çiçekleri daha çabuk solabilir. O yüzden daha çok sabah güneşi ve ikindi güneşi alan bir yere koyarsanız sardunyalarınızın çiçekleri açtıktan sonra daha uzun süre çiçekli kalabilirler. Bu noktaya da dikkat ederseniz sardunyalarınızın gerçekten güzel çiçeklendiğini göreceksiniz. Diğer önemli püf nokta ise sardunyanın toprağının mutlaka hep nemli olması gerekiyor. Kuru kalmasına izin vermeyin. Çünkü sardunyalar nemli toprakları sever. Eğer belirli aralıklarla çok aşırı sık olmama koşuluyla yeteri kadar sularsanız bu da yine sardunyalarınızın hızlı bir şekilde büyümesine katkıda sağlayacaktır. Diğer önemli nokta ise sardunyalarınızı çok aşırı soğuk havalarda dışarı koymamanızı tavsiye ederim. Şu anda mesela benim bulunmuş olduğum şehirde gerçekten havalar soğuk olduğu için ben henüz sardunyalarımı dışarıya koymadım. Çünkü ev ortamında çiçeklendikleri için eğer dışarıya birdenbire soğuk ile karşılaşırlarsa çiçeklerini dökebilirler. O yüzden yavaş yavaş alıştırmak gerekiyor bu dönemde. Eksi 3'lere kadar sardunya dayanır diyorlar ama bunu eksi 3'lerde donma ihtimali olabilir. O yüzden sizlere tavsiye etmem. Daha çok normal ilkbahar havasında koyabilirsiniz çiçeklerinizi dışarıya. Ve diğer son olarak önemli püf nokta ise sardunyanın toprağının torflu olması gerekiyor. Yani normal bahçe toprağıyla ekmenizi tavsiye etmem. Çünkü bahçe toprağı biraz daha böyle sertleştiği için sardunyanın daha hızlı gelişimini engelleyecektir. O yüzden torflu toprak seçerseniz daha hızlı bir şekilde gelişip büyüyecektir. Marketlerde zaten sardunya toprağı satılıyor. Marketlerden de alabilirsiniz. Bütün bu bahsettiğim püf noktalara dikkat ederseniz ve dönüşümlü olarak sıvı bitki besinleri, muz kabuğu özellikle verirseniz sardunyalarınızın çok hızlı bir şekilde tomurcuklandığını ve çiçek açtığını sizler de göreceksinizdir. Sizlere tavsiyem bu anlattığım noktalara uymanız. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için çok önemli ve eğer kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka okuyorum ve yorumlarınızda kafanıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı da cevaplamaya çalışıyorum. Beni Instagram adresinden takip etmek istiyorsanız hemen Instagram adresimi de aşağı koyuyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.